Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan pul pul dökülen börek tarifiyle geldim. Herkesin yapabilmesi için bütün ayrıntılarıyla anlattım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. 1 çay kaşığı kadar toz mayayı üzerine serpiştirdim. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. Üzerine yaklaşık 1 bardak kadar suyu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Beş bardak un için toplamda 2 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Dediğim gibi sizler kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım. 3-4 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra hamur kartı ile 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat bir şekilde açılacaktır. Bezeleri açmaya başladım. Pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum.
Bezeleri açtıktan sonra tek tek yağlıyorum. Yağlama işleminde toplamda 1 bardak kadar sıvı yağ kullandım. İsterseniz 100 gram kadar tereyağı eritip o şekilde de karıştırıp kullanabilirsiniz. Hamurları yağlarken bol bol yağlamaya dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurları tek tek yağladım. Üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 1 saat kadar dinlendiriyorum. Bir saat dinlendirdikten sonra masayı güzelce yağladım. Hamuru masaya alıyorum. İçerisinde maya olduğu için ufak tefek yırtılmalar olabiliyor. Hiç önemli değil. Zaten sarıyorum. Ben peynirli olarak hazırladım. Dilediğiniz iç malzemeyle bu böreği hazırlayabilirsiniz. Bu böreği mayasız da yapabilirsiniz ama içerisinin yumuşacık, dışının da çıtır çıtır pul pul dökülmesini istiyorsanız mutlaka biraz maya ekleyin. Yeteri kadar açtım. Yağlı köy peyniri kullanıyorum. İç harcından yeteri kadar koyduktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. İç malzemeyi dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Uç kısımlarını dilerseniz alabilirsiniz. Gül şeklinde sarıyorum. Yine istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Börekleri hazırladıktan sonra içerisinde maya olduğu için bir 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. 50 gram kadar tereyağını erittim. Lezzet vermesi için üzerine bu şekilde döktüm. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktı. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat tel tel ayrılıyor. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.